Trump bir hain. Trump'ın kripto yolsuzluğuna son ve Amerika satılık değil. Bu ülke tarihindeki en yozlaşmış Beyaz Saray. OnlyFans'in sahibi Phoenix şirketi yaklaşık 8 milyar dolara satmak üzere. Çin'de akıllı robot satışları ilk 4 ayda bir önceki yıla göre %87 artmış. Apple ilk yapay zeka akıllı gözlüğünü piyasaya sürmeyi planlıyor. Çin'e özgü yeni sosyalizm dönemini kalpleri birleştirmek ve ruhları inşa etmek. Böyle bir manevi iklimle mümkün. Efendim Ekonomi Gazetesi stüdyosundan herkese selamlar, sevgiler. Bugün 23 Mayıs Cuma, Wall Street Journal'ın yeni yayınıyla birlikteyiz. Yine hızlıca dünyada öne çıkan gelişmelere bakacağız. Yabancı basında neler var birlikte göz atacağız. Diyelim Amerika ile başlayalım. Amerikan Başkanı Donald Trump yoğun eleştirilere ve gürültülü protestolara rağmen kendi kripto parasına yatırım yapan önemli yatırımcılarla bir araya geldi. Trump'ın kendi golf kulüplerinden birinde gerçekleşen gala yemeğine 220 kişi katıldı. Neden böyle bir davet verilmişti? Bilmeyen izleyicilerimiz için bir özet geçelim. Trump kendi ismiyle çıkardığı meme coin'den en fazla elinde tutan 220 kişiye 22 Mayıs'ta özel bir yemek vereceğini duyurmuştu. Trump'ın bu coin'i çok tartışılıyor çünkü başkanlık nüfuzunu kullanarak çıkar sağlamakla suçlanıyor. Geçtiğimiz günlerde bir haber vermiştik konuyla alakalı. Trump'ın bu coin'ine yatırım yapan 764 bin cüzdan sahibi para kaybetmişti. Sadece 58 cüzdan sahibi para kazanmıştı. Böyle bir veri var. Zaten Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından coin'in fiyatı 75 dolara fırlamıştı. Sonra 10-15 dolar aralığına kadar geriledi. Yani bir tezgah, bir sahtekarlık algısı da oldukça yaygın aslında kripto ekosisteminde. Neyse bu gala yemeği çok merak ediliyordu. İçeriye gazeteci alınmadı. Sadece katılımcıların sosyal medya hesaplarında paylaştıklarını birleştirerek bir manzara çıkarabiliyoruz. Trump kulübe helikopterle gelmiş, 15-20 dakika konuşmuş, toplamda 1 saat kalmış, sonra helikopterle geri dönmüş. Gelen konukların her birinin masasında onlarla fotoğraf çektireceği söylenmişti. Öyle bir şey olmadığı için hayal kırıklığına uğradıklarını bildiriyor katılımcılar. Helikopter gibi geldi, helikopter gibi gitti diyorlar. Gecenin menüsünde Trump'ın organik tarla yeşil salatası, bonfile kızarmış halibut balığı ve lav keki varmış. Katılımcılara hatıra şapkası ve bu kartlardan dağıtılmış. En büyük 25 yatırımcı ise Trump'la özel bir resepsiyona davet edilmiş ve ilk 4'üne 100 bin dolarlık Trump markalı saatler verilmiş. Tabii içeride böyle bir ortam vardı. Kulübün dışındaysa protestolar vardı. Yaklaşık 100 kişilik bir kalabalık. Trump bir hain. Trump'ın kripto yolsuzluğuna son ve Amerika satılık değil, yozlaşmış aptallara hayır gibi sloganların yer aldığı dövizler taşıyorlar. Yazıklar olsun diye bağırdılar. Siyaset tarafındaysa demokratların ciddi tepkisi var. Trump'ın görevinden özel çıkar elde eden bir başkan olduğunu söylüyorlar bir kısım. Bir kısım yemekteki yabancı uyruklu sayısının çokluğuna dikkat çekiyor. Trump'ın politikaları üzerinde yabancı etkisine işaret ediyorlar. Adalet Bakanlığı'ndan bu organizasyonun rüşvet yasalarını ihlal edip etmediğinin araştırılmasını istiyorlar. Trump yemekte Amerikan başkanlık forsunun olduğu bir kürsüde konuşmuş. Bunun üstüne gidiyorlar tabii. Bu ülke tarihindeki en yozlaşmış Beyaz Saray değerlendirmeleri de yapılıyor. Sansasyonel yemeğin detayları bu şekildeydi. Amerika 230 yılı aşkın bir süre sonra 1 sentlik madeni parayı üretmeyi bırakıyor. Hazine Bakanlığı bu ay son peni siparişini verdiğini duyurmuş. Çinko ve bakır kullanarak yapılmış en küçük Amerikan parasının kaldırılması üretim maliyeti nedeniyle hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar tarafından destekleniyor. Son 10 yılda peni başına 1.3 sentten 3.69 sente yükselmiş maliyet. Kararın yıllık 56 milyon dolar tasarruf sağlaması bekleniyor. Bu arada 1 sentlik madeni paralar Euro bölgesinde de tartışma konusu. Finlandiya gibi bazı ülkelerde bu yönde kararlar alarak fiilen bu bozuklukları piyasadan çekmişti. Şimdi Amerika'dan kısa haberleri vereyim, Avrupa'ya geçelim. Dün haberini vermiştik. Güney Afrika lideri gelmişti, Ramaphosa. Orada Trump işte videolar göstermişti, ekranlar taşıtmıştı. Bugün Reuters'ın bir haberi var. Videoda gösterilen yer aslında Güney Afrika değil de Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde çekilmiş deniliyor. Bu haber çok ön plana çıkan manşetlerden bir tanesiydi. Bir haber var. Çin'le Amerikalı yetkililer arasında son bir haftada 4 kez görüşme gerçekleştirilmiş. 4 kez temas olmuş iki ülke arasında. Dün Temsilciler Meclisi'nde bu Trump'ın Big Beautiful Bill dediği işte büyük güzel yasa tasarısı geçti. Kapsamlı vergi kesintileri içeriyor bu bütçe teklifi.
215'e karşı 214 oyla dar bir çoğunlukla kabul edildi. Top şimdi Senato'da. JP Morgan Chase Yönetim Kurulu Başkanı Jamie Dimon Çin'e gitti. Pekin'de bir ziyaret gerçekleştiriyor. Burada söylediği önemli bir şey var. Diyor ki Trump göreve gelmesinden bu yana 6 kez Amerika'da ekonomik durgunluk uyarısında bulundu diyor. Çin ve Amerika'nın yüksek tarifeleri askıya almasına rağmen mevcut tarifelerin hala yüksek olduğunu söylüyor JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon. Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci alımı yetkisinin askıya alındığını duyurdu. Çin'den buna bir tepki var. Yabancılara yönelik yasağın ardından eğitimin siyasallaştırılmasını kınıyor Çin tarafı. Peki devam edelim Avrupa'yla. Birçok Avrupa Birliği üyesi ülke katı göç politikalarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde savunmak zorunda kalıyor. Bu yüzden İtalya ve Danimarka'nın da aralarında bulunduğu bazı AB ülkeleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin göç konusunda gözden geçirilmesini talep ediyor. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ofisinden bir açık mektup yayınlandı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yorumlanması konusunda yeni ve açık bir tartışma çağrısında bulunuyor. İmzacılar arasında İtalya, Danimarka'nın yanı sıra Polonya, Avusturya, Belçika, Estonya, Letonya, Litvanya ve Çek Cumhuriyeti de yer alıyor. Mektup Meloni ile Danimarka Başbakanı Fredriksen Roma'da bir araya gelmişlerdi. Sonra hemen ardından yayımlandı. Mektupta doğru dengeyi yeniden sağlamamız gerekiyor denilmiş. Uluslararası sözleşmelerin çağımızın zorluklarıyla nasıl baş edebileceği konusunda bir tartışma ortamı yaratmanın tam zamanı deniliyor. Diğer taraftan AB Sınır Ajansı Frontex'in verilerine göre Avrupa Birliği'ne düzensiz sınır geçişlerinin sayısı geçen yıl %38 azalarak 238 bine gerilemiş. Bir önceki yıl bu düzensiz girişler son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. İspanya yabancıların konut alımlarına %100 vergi getiriyor. Avrupa Birliği'nden gelmeyen yabancılar bundan böyle İspanya'da ev satın aldıklarında %100 vergi ödemek zorunda kalacaklar. Ülkede biliyorsunuz ciddi bir konut krizi var. Hükümet özellikle tatil bölgelerindeki konut sıkıntısını bu şekilde gidermeyi amaçlıyor. Başbakan Pedro Sanchez'in Sosyalist Partisi planı konut yasasının bir parçası olarak parlamentoya sundu. Sanchez aslında bu yeni verginin ilk duyurusunu Ocak ayında Madrid ve Barcelona gibi bölgelerde artan emlak fiyatları ve konut sıkıntısına yönelik hoşnutsuzluğa çözüm bulmak amacıyla yapmıştı. Sanchez o dönemde yabancıların satın aldığı evlerle fiyatlar üzerinde spekülasyon yaptığını söylemişti. Sadece 2023 yılında AB vatandaşı olmayanlar İspanya'da yaklaşık 27 bin konut satın almış. İspanyol mülklerinin en büyük yabancı alıcıları da özellikle Valencia ve Endülüs bölgelerini tercih eden İngiliz vatandaşlarıymış. Asya'ya geçmeden Avrupa'dan biraz haber vereyim şimdi. Fransa Adalet Bakanı nakit işlemlerin kaldırılmasını öneriyor. Kripto paralar da dahil olmak üzere dijital ödemelerin fiziksel paradan çok daha kolay izlenilebildiğini söylüyor. Yetkililerin uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer suç faaliyetleriyle mücadelesine yardımcı olacağını savunuyor Fransız Adalet Bakanı. Almanya'da ne var? Ekonomik durgunluğun ortasında beklenmedik bir destek geldi. Zorluklarla boğuşan Alman ekonomisi ilk çeyrekte ilk tahminlerin 2 katı hızla %0.4 büyüme gösterdi. Bu arada Almanya'da yılın ilk 3 ayında 6.151 kişi sınır edilmiş. İlk çeyrekte en çok sınır edilen ülkeler Türkiye, Gürcistan, Fransa, İspanya ve Sırbistan olmuş. Almanya'dan son bir haber. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez başka bir ülkeye kalıcı asker konuşlandırıyor Almanya. Şansölye Merz dün Litvanya'daydı. NATO'nun doğu kanadını korumak için Litvanya'da kurulan Alman Tugayı'nı hizmete sokmuş oldu Friedrich Merz. Peki devam edelim. Çin'de Ulusal Manevi Medeniyet İnşası konferansı vardı. Burada Başkan Jinping'in yazılı bir metni paylaşıldı. Orada öne çıkanlara bakalım bir kısaca. Bu yeni çağda manevi medeniyetin inşasının yeni eylemler gerektirdiğini vurguluyor Jinping. Diyor ki Çin'e özgü yeni sosyalizm dönemini kalpleri birleştirmek ve ruhları inşa etmek, idealler ve inançlar üzerine eğitimi güçlendirmek ve temel sosyalist değerleri yaygın bir şekilde yaşamak için kullanmaya devam etmeliyiz diyor. İnsanları kültürle eğitmeye, edebiyatla yetiştirmeye, insanların manevi dünyasını sürekli zenginleştirmeye ve insanların çok yönlü gelişimini teşvik etmeye daha fazla önem vermeliyiz. Bu dijital çağda insan ilerlemesi böyle bir manevi iklimle mümkün ifadelerini kullanıyor Çin Devlet Başkanı. Çin'den devam edelim. Çin'de insansız robot pazarı %87 büyüdü. Ticaret Bakanlığı'ndan bir veri açıklandı. Çin'de akıllı robot satışları ilk 4 ayda bir önceki yıla göre %87 artmış. İnsansız robot endüstrisi araştırma raporuna göre bu yıl Çin'de insansız robot pazarının yaklaşık
5.3 milyar yuan yani 735 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor. 2029 yılına kadar da Çin'in insansız robot pazarının 10 milyar dolara ulaşması ve küresel payında %33 olması bekleniyormuş. Daha bu habere bakarken Çin'de robot box müsabakalarıyla ilgili bir başka duyuruya denk gelmiştik. Çinliler bu robot işine oldukça adapte olmuş gibi görünüyor. Şirketlerde ne var şimdi oraya bir bakalım. Apple ilk yapay zeka akıllı gözlüğünü 2026 sonuna kadar piyasaya sürmeyi planlıyor. Apple'ın akıllı gözlüğü işlevsellik açısından Meta'nın Ray-Ban'leri ve Google'ın Android XR gözlüklerine benzer olacakmış. Kameralar, mikrofonlar ve hoparlörlerle donatılacak gözlük dış ortamı analiz edebilecekmiş. Aynı zamanda telefon görüşmesi, müzik çalma, gerçek zamanlı çeviri ve navigasyon rehberliği gibi görevleri de yerine getirecek deniliyor. Apple'ın akıllı gözlük işlemcisi Apple Watch'ta kullanılan çipi temel alıyormuş. iPhone, iPad ve Mac'teki bileşenlerden daha az enerji tüketiyor deniliyor. Ünlü bir teknoloji gazetecisi var, Mark Gurman. Apple'dan bir mühendisin Apple CEO'su Tim Cook'un gerçek AR gözlükleri piyasaya sürmeye takıntılı olduğunu söylediğini aktarıyor. Şirket şu anda aktif olarak dahili kamera ve mikrofona sahip bir gözlük geliştiriyormuş. Ama bu gözlükler sadece bir geçiş çözümüymüş. Apple'ın asıl hedefi gerçek AR gözlükleri geliştirmek deniliyor. Apple Vision Pro'yu geçen yıl Şubat ayında piyasaya sürmüştü. Ama 3500 dolar gibi yüksek bir fiyata sahip ve sınırlı uygulama var içinde. Bu nedenle küresel satışlar beklentilerin çok altında kaldı. 500 bin bile satmamıştı. Yönetim danışmanlık şirketi Jato'nun verilerine göre Avrupa elektrikli otomobil satış listelerinde ilk kez Çinli BYD'nin arkasında kalmıştı Tesla. Dün bu haberi paylaşmıştık. Bugün diğer markaların rakamları da var. Şimdi Tesla Nisan'da %49 düşüşle 7165 araç satmış. 11. sıraya gerilemiş. Avrupa rakamları bunlar. BYD aynı dönemde %169 artışla 7231 araç teslim etmiş. Bu da onu Tesla'nın önüne geçirerek 10. sıraya yerleştirmiş. Volkswagen 23.514 yeni satışta pazar lideri konumunda. BMW ardından geliyor 14.867 adet. Skoda da 13.000 araç satmış. Listenin tepesi bu şekilde. Uluslararası muz devi Chiquita, Panama'da yaklaşık bir aydır grevde olan binlerce çalışanını işten çıkarıyor. Şirket çiftliklerde ve operasyon merkezlerindeki iş bırakma eyleminin en az 75 milyon dolarlık ekonomik kayba yol açtığını belirtiyor. Medyada yer alan haberlere göre işten çıkarmalardan yaklaşık 4900 çalışan etkileniyormuş. Şirketin Orta Amerika ülkesinde toplam 7000 civarında çalışanı bulunuyor. Aboneli içerik uygulaması OnlyFans'in sahibi Phoenix şirketi yaklaşık 8 milyar dolara satmak üzere. Bir yatırımcı grubuyla satış görüşmelerinde bulunduğu bildiriliyor Phoenix'in. Konuya yakın kaynakların Reuters'a verdiği bilgilere göre yatırımcı grubunun başında Los Angeles merkezli yatırım şirketi Forest Road Company bulunuyormuş. Londra merkezli OnlyFans'in son aylarda çok sayıda potansiyel alıcının ilgisini çektiği belirtiliyor. Bir de rakam var. OnlyFans'in 2023 yılında 6.6 milyar dolar gelir elde ettiği paylaşılıyor. Şirket 2020 yılında 375 milyon dolarlık bir gelir elde ettikten sonra 3 yıl içinde muazzam bir büyüme trendi yakalamış. Kaynaklara göre halka arz planı da masadaki seçeneklerden biri deniyor Reuters'ın haberinde. Diyelim günün fotoğraflarıyla devam edelim. Norveçli bir adam sabah uyandığında arka bahçesinde bir kargo gemisi buldu. Johan Helberg dün sabah yatak odasının sadece birkaç metre ötesinde 135 metrelik büyük bir konteyner gemisinin karaya oturduğunu gördü. Bir komşusu tarafından uyandırılıncaya kadar evinin felakete ne kadar yakın olduğunu farkında değildi. Kıyıya vurması benim için büyük şans diyor. 5 metre daha gelseydi yatak odama girmiş olurdu ve bu pek de hoş olmazdı. Bu gemiyi nasıl çıkaracaklarını görmek için çok heyecanlıyım. Muhtemelen çok fazla çaba gerektirecek diyor Johan Helberg. Moskova metrosunun Taganskaya istasyonunda yeni bir heykel açıldı. Bu heykel milyonlarca insanı öldüren Rusya'nın en bilinen ve tartışmalı liderlerinden Joseph Stalin'in heykeli. Bazıları anıtı memnuniyetle karşılarken bazıları eleştiriyor. Bu şehrimizin tarihidir diyen de var. Bu kan emicinin liderliğinde kaç kişi öldü diye soran da. Başkentin metro sisteminin 90. yıl dönümü dolayısıyla yolculara bir hediye olarak koyulduğu ifade ediliyor Stalin heykelinin. Panama Devlet Başkanı Molino'nun Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yeniden seçilmesini tanımayı reddetmesinin ardından iki ülke arasındaki ticari uçuşlar bir yıl önce askıya alınmıştı. Burada da uçuşların yeniden başlaması öncesi hazırlık yapan işçiler Panama Uluslararası Havaalanı'nın çatısını temizlerken görülüyor.
Evet, Avrupa ve Asya'dan kısa haberlerle devam edelim. Şimdi İngiltere'de kalmıştık. İngiliz The Telegraph gazetesi 500 milyon sterline Amerikalı Redbird fonu tarafından satın alınıyormuş. Anlaşmaya varılmış, duyurusu yapıldı. İngiltere cinsel suçlar için kimyasal hadım etme yöntemini uygulayacakmış. Son gelen haberlerden bir tanesi. Bu penilerden, kronlardan çok bahsettik. Danimarka kronunda bir değişim yaşanıyor deniliyor. 1 Haziran'dan itibaren ülkedeki tüm işyerlerinde yalnızca yeni banknotlar kabul edilecekmiş. Yeni derken de 2009'dan sonraki tasarımdan bahsediyorlar. Ay sonunda 1000 kronluk banknot da tamamen tedavülden kaldırılacakmış. Ruble dolar karşısında 2 yılın zirvesine ulaştı. Bu haberi söyleyelim. Diğer taraftan Güney Kıbrıs Rum kesiminde oy kullanma yaşı 17'ye düşürülmüş. Japonya'da Tarım Bakanı istifa etmişti. Yerine eski Çevre Bakanı atandı. Bugün göreve başladı. Dedi ki pirinci hükümet stoklarından hızla mağaza raflarına taşıyacağız dedi. Fiyatlar da daha düşük seviyelere gelecek. Kendimi pirinç bakanı olarak görerek pirince odaklanacağım diye konuşuyor Japonya'nın yeni Tarım Bakanı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamaları var. Netanyahu, İngiliz Başbakanı Starmer'ı, Fransız Cumhurbaşkanı Macron'u, Kanada'nın yeni Başbakanı Carney'i Hamas'ı sonsuza dek savaşmaya cesaretlendirmekle suçluyor. Onun dışında Gazze'de 29 çocuğun açlıktan öldüğünü, herhangi bir yardım gelmezse 14 bin bebeğin daha ölebileceğini söylüyor Filistinli Sağlık Bakanı. Dünya Sağlık Örgütü'nden de bir paylaşım var. Gazze şehrinde yaklaşık 2,1 milyon insanın yakın ölüm riski altında olduğu uyarısında bulunuyor Dünya Sağlık Örgütü de. Peki Irak'a bu yıl yaz erken gelmiş. Basra'da 49 santigrat dereceyi görmüş termometreler. Bunu da ifade edelim. Efendim bugün de Wall Street Journal'ın sonuna geldik. Haftayı kapattık. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Eğer tek bir şey öğrendiyseniz lütfen beğeni yapın. Daha fazlasını öğrendiyseniz bir küçük yorum yapmakta fayda var. Kendinize çok iyi bakın. İyi hafta sonları diliyoruz. Haftaya yine bu saatlerde bu ekranlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.